kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Sonbahara girdik ancak birkaç ürünle daha Gorgeous'ta yaz devam etmekte. Bu bluzu Lanason'un Lino keten ipiyle örüyorum. İpin içeriği %50 keten, %50 viskon. 50 gramı 175 metreye tekabül etmekte. 2,5 ile 3 milim arasında tığ kullanımını öneriyor. Ben bu projede 2,5 milim tığ kullanacağım. Sizler de elinize göre ayarlayabilirsiniz tığ numaranızı. Elinizdeki farklı iplerle de bunu örebilirsiniz. Şimdi size ölçü vereceğim. Ben bu iple kaç santime ne kadar trabzanla ulaştım. Ölçüler nasıl ilerliyor hepsini size söyleyeceğim. Burada işte 36-40 beden arası bir ürün çalışıyor olacağım. Siz daha büyüğünü ve daha küçüğünü örmek istiyorsanız videonun sonunda bırakmış olduğum bilgilere mutlaka kulak verin. Bu bluzuma ilk 2 tane şu ebatlarda parça hazırlayarak başlayacağım. Ben birini hazırladım. İkinci parçayı da beraber hazırlayalım istedim. Aynı rengi 2 kere tekrarlayarak 3 kere de toplamda 2'şer kere kullanarak öreceğim. Yani krem bej diyeyim 2 kere, vişne ya da ne diyebiliriz, nar çiçeği diyeyim 2 kere, kahverengi 2 kere kullanarak bu ölçüye geldiğimde diğer parçayı da hazırlamaya başlayacağım. Böyle bir parçayı nasıl örmeye başlıyorum? Alt zeminini ip üstüne atarak sık iğne üstüne kurma tekniğiyle altı oluşturuyorum. Şimdi beraber başlayacağız. 132 tane hazırlayıp üstüne de 132 tane ikili trabzan örüyor olacağım. Aynı renk düzenini devam ettireceğim. Burada başladığım renkle yine başlıyor olacağım diğer parçanın da zeminine. Yani ne yapıyoruz toplamda? 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra örüp iki parçayı beraberce üste doğru devam ettireceğiz. Şimdi bir parçaya daha ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. O parçayı birlikte öreceğiz ama ondan önce söylemem gereken bir şey var ki o da parçamın kaç santim oldu. 52 santim geliyor benim örmüş olduğum kısım. Şu anda bıraktığım kısımsa 10 santim. Bunu da belirtmek isterim. Hani bir alt bilgi olarak elinizdekiyle karşılaştırmak açısından burada dursun. Hemen nasıl başladığımı göstereceğim. Alt zemin için şu kuracağım üstüne almalı, yani zincirsiz başlama tekniğini kanalımda ayrıyetten de anlatmıştım. Bir kez daha burada bu üründe de görelim. Bakın, ipin ucundan büyükçe bir kısmı şöyle de göstereyim. Uzuncana bir kısmı hazırlayacağımız parçaya göre sağ tarafıma ayırıyorum. Daha sonra şuradan bakın şöyle döndürerek hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Şimdi biraz daha yaklaştıracağım. Ayırdığım ipi hep tığın üstüne atacağım. Bu ipi de örmede kullanacağım. Yumaktan gelen ipi. Bakın bunu üstüne atıyorum. İlkini öreceğim şimdi. Üstüne atıyorum. Üstüne atıyorum. ...132 tane benim bu önümdeki parça için ihtiyacım olan zemin. Üstüne de zaten aynı sayıda trabzanı öreceğim dediğim gibi. Şimdi ben bunu bu şekilde 132 tane yapıp geleceğim. Siz bunu yapmakta zorlanırsanız 132 zincir çekerek de model üstüne kurabilirsiniz. Ama oldukça kolay ve zemini çok güzel duruyor. Yani zincire göre çok daha bakınız duruşu muntazam ve düzgün oluyor. Bunu kullanmanızı size öneririm. Üstüne atıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum.
Öyleyse 132'ye tamamlayıp sayımı geleyim. 132 tane kurduktan sonra şimdi hemen bakın ilk bulunduğum yerin altından şöyle bir zincir çekiyorum, yükseliyorum. Etrafında da döndürüp ipi arkasından geçirdikten sonra bir zincir çekip tamamlıyorum. Yani ilk trabzanımı örmüş oldum. Döndürdüm. Hemen ikincinin içine batıyorum ve ikinci ikili trabzanımı örüyorum. Üçüncünün içine batıyorum. Üçüncüyü örüyorum. Her bir zeminin içine ikili trabzan örerek modelimi kurmaya devam edeceğim bu sıranın sonuna kadar. ...132 tane ikili trabzanla zemini tamamladım. Şimdi hemen bir üste buradan nasıl çıktığımı size göstermek istiyorum. Bir üste çıkıp aynı şekilde ikili trabzanlarımı örmeye devam edeceğim. Her bir trabzanın üstüne. Bir zincir çektim, yükseldim. Döndürdüm. Ve ilk trabzanımı bu şekilde ördüm. Daha sonra hemen altta ikinci trabzanın tepesine ikinci trabzanımızı da örelim. Ben renk tekrarını bu şekilde yapıyorum. İkişer her rengi 2 kere tekrarlayarak kullanıp üstünde yeni renge geçiyorum ama siz elinizdeki ipe göre her sırada da ipinizi değiştirebilirsiniz. Tek renkle de örebilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz. Sıranın sonuna kadar devam edelim. İkinci sıranın da sonuna geldim. Şimdi buradaki en son örmüş olduğum trabzanın tepesine de batıyorum. Ve bu renkle tamamlamış oldum. Aynı mantıkla devam ettiğim için 2-2. Hemen şurada ipimi kitleyip kesiyorum. Ve bu önümde düz böyle yatarken sıradaki rengim olan nar çiçeğini alıyorum. Ve yeni renge başlamak için de ilmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi alıp bu taraftan ilk trabzanın tepesine batıyorum. Şunu da şöyle öne alayım. Ve alttaki her bir trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örerek 2 sıra daha bu rengi öreceğim. Derken üstüne diğer kahverengimi alacağım. Onunla da geçeceğim. 2 tur olarak bu renkleri tamamlayacağım. Yani ne demek istiyorum? Birer kere kullandıktan sonra aynı şekilde birer kere daha tekrarlayacağım ve daha sonra artık bej rengine geçtiğimizde buluşacağız. Siz eğer tek renkle örüyorsanız ve benim verdiğim ölçüleri kullanacaksanız 12 sıra halinde tamamlayıp 2 parçayı gelebilirsiniz. İki parçamı da şöyle 12 sıra olarak tamamladıktan sonra burada bir parçaya başladım yine aynı şekilde 13. sırasını örmeye buradan başladım. Buraya kadar geldim. Şimdi her iki parçanın da aynı yüzü bana dönük. Yani son kahverengi sıramın ön yüzünü örmüştüm. Ön yüzü bana bakıyor. Aynı bu da o şekilde ilerledi. Ve onun için bu ucunu alıyorum. Bakın bir sıra ördüm. 13. sırayı üstüne çıkmıyorum. 13. sıra yani 14'e dönmüyorum. Ne yapıyorum? Buradaki yeni motifimi alıyorum. Ve tığımın üstüne de ipimi alıp
buradaki ilk trabzanımın tepesine batacağım. Ve bu şekilde yeni parçaya da ikili trabzanlar örüyor olacağım sonuna kadar. Aynen devam edelim. Sona geldiğimizde de bir üste nasıl çıkacağımızı göstermek istiyorum. Şurayı göstereyim nasıl ilerliyor. Bu parçadaki 13. sırayı da tamamladım. Şimdi bakın buradan zaten birleşmişti. Hemen bu tarafını da örmüş olduğum ilk başladığım kısmı da döndürüp buraya geldiğimde artık üstüne kaydırarak ilk trabzanın üstüne kaydırarak geliyorum ve hemen onun üstüne bir tane ikili trabzanımı örüyorum. 14. sırayı böylelikle iki parçayı birbirine birleştirdikten sonra örmeye geçmiş oluyoruz. Ve kol altına kadar bunu bir yuvarlak parça olarak öreceğim. Siz ne kadar uzun olmasını istiyorsanız kol altı, yani kol için bırakacağınız santim payı aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, bedene göre bu tarz bluzlarda 16 17 santimle 24-25 santime kadar büyüyebilir. Bu sizin üst kolunuzun kalınlığıyla ilgili biraz da. Oradaki genişliği ben ördüğümde size zaten söyleyeceğim. O payı bıraktıktan sonra alttaki uzunluğun kol altına kadar ne kadar olmasını istiyorsanız ilerleyin. Zaten bu şekilde artık üstüne yuvarlak örmeye, tek parça halinde örmeye devam edeceğiz. Yeni ipi eklemeyi zaten göstermiştim. Bir üste çıkmayı da göstermiştim. Hiç farklı bir teknik burada yok. İlk turu bu şekilde başladığım noktaya kadar devam edeceğim. Şimdi bu 14. sırayı böyle dolanıp bunun da üstünden geçip gelip burada birleştirdiğimde artık sıradaki rengim hangisi? Nar çiçeği. Başlayacağım nar çiçeğimi alıp bir yuvarlakta onunla birlikte örmeye. 2 sıra onu öreceğim derken kahverengiye geçeceğim. Bu şekilde ilerleyelim. Kol altında da buluşalım. Kol altına kadar örmüş olduğum parçam uzunluk olarak santim ölçüsü 30 santim şu kısım. Ben bunu 36 sırada ulaştım. Yani burada tabii ki kullandığım iple de ilgili. Siz belki 36 sıra ördüğünüzde çok daha uzun bir parça elde edersiniz. Ona göre benim üstümde gördüğünüz haliyle işte kol altında kalan kısmı 30 santim. Bunu belirtmek isterim. Daha sonra toplamda biliyorsunuz 132 tane trabzan önde, 132 tane trabzan da arkada vardı. 264 de totalde olmuş oldu. Bu 264 trabzanın birer tanelerini kol altına verdim. Bakın. Şurada tutturduğum birer tane trabzanı örmeyeceğim. Yani toplamdan 2 trabzanı düşüyorum. 264'ten 2'yi düşüyorum. 262 olmuş oluyor. Böylelikle 131 önde, 131 trabzan da arkada kaldı. Bu 131 trabzanın 50 tanesini ön parçada, ön kısımda 50 trabzanı sağda, 50 trabzanı solda ayırdım. 31 trabzanlık alanda ön kısımda yakaya, göğüs kısmına bıraktım diyebilirim. Arkada ise bu 131 tanenin 3 tanesini öne bıraktım. Geriye 128 tane trabzan kaldı. O 128 trabzanın da 64 tanesini sağa, 64 tanesini sola ayırdım. Arkayı bir bütün olarak enseye kadar örerken önü artık birkaç sıra daha gittikten sonra, yani bir sıra daha, bir renk daha diyeyim daha doğrusu. 2 sıra daha öne geleceğim üste doğru. Ondan sonra şurada yaptığım ayrımı yeni geçmiş olduğum renge aktaracağım. Bunu da belirtmek isterim. Öne daha sonra devam edeceğim. İlk olarak arkayı tamamlayacağım. Burada niye arkada ortada yer ayırdım? Çünkü modelimi buraya kuracağım. Şimdi ben buradan sıradaki rengimi takıyorum ve buraya gelene kadar örmeye başlıyorum. Başlarken burada kol altına taktığım
trabzanı atlıyorum. Hemen yanındakinden örmeye başlıyorum. Onu belirtmek istedim. Onun için buradan başlayıp kol altına diğer kısma geldiğimde de gene ilmek belirleyiciyi taktığım yeri örmeyeceğim. Örmeden geri döneceğim. Burada tam ortaya geldim. Bakın şimdi. Oraya gelmeden evvel buradaki trabzanı da örüyorum. Daha sonra bu ortada 3 tanesini bırakacağım. Bu ilmek belirleyiciyi taktığım yere de ördüm. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Tığımın üstüne ip alıyorum. Tekrar burada ilmek belirleyiciyi taktığım yere gelip bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra onun yanındakine de örüp kol altına kadar ikili trabzanlara devam edelim. Şöyle. Burada diğer ayırdığım yere geldiğimde de bakın onun üstünü örmeden hemen burada yükseliyorum. Nasıl yükseliyorum? Şöyle çevirdim. Şöyle bir yalancı trabzan. Bakın bunu da kullanıyorum. Çok sık size de göstermiş olayım. Bu ipi üstüne alıyorum. Pardon. Şimdi buraya geldim. Bir zincir çekip yükseldim. Döndürdüm. Bunu da aldım ve buraya gelip hemen dibine batıyorum ve başlıyorum. Bir ilmeği çıkarttıktan sonra bir ve iki kere çıkmaya. Siz bunu yapmayıp zincirle de yükselebilirsiniz. Hiç fark etmez. Elinize alıştığınız teknikle de devam edebilirsiniz. Benim bu yaptığım daha düzgün görünmesi açısından, trabzanlara uyum sağlaması açısından kullandığım bir yalancı trabzan diyebilirim. Şimdi döndüm. Artık arka yüzünden örüyorum bu rengimi. Nereye kadar? Şimdi şuraya kadar geleyim. Buraya kadar döndüm. Geldim. Şimdi burada 5 zincirim vardı. Bakın burada 2 trabzan önden bırakıyorum. 2 trabzanı örmeyeceğim. Ve 7 tane zincir çekiyorum. Beş zincirin olduğu yere gelip bir sık iğne örüyorum. Yeniden 7 tane zincir çekiyorum. Burada yine 2 tane trabzanı atlayıp yanındaki trabzanın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Ve bu renkle bu son sırada, yani ikişer sıra örüyorum biliyorsunuz. Kol altına kadar devam edip sonra bir üstteki renge geçelim. Şöyle. Yeni renge şimdi başlayacağım bir üstte. Hemen yine geliyorum buraya kol altından. İlk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp yalancı trabzanımı yine örüyorum. Şunu dur şöyle de öne alalım. Nereye kadar devam edeceğim? Yine modeli kurmaya başladığım yerin 2 trabzan öncesine kadar, yani şuraya kadar örmeye devam ediyorum. Tam dediğim noktaya geldim. Şimdi burada da 2 trabzan önde bıraktım. Burada da 2 trabzan atlayıp 3. trabzandan başlayacağım. 13 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp buradaki 2 trabzanı atlayıp üçüncünün tepesine gelip ikili bir trabzan örüyorum. Daha sonra da kol altına kadar bütün trabzanların üstüne ikili trabzanlarımızdan örmeye devam edelim. Bu sıranın da sonuna geldim. Yine yükseleceğim. Aynen arkadan örmeye başlayacağım. Buraya geldiğimde yine 2 trabzan öncesinde
model için tekrar geleceğim. 2 trabzan önceye geldim. Şimdi burada da 11 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra yine bu boşluğa gelip bir sık iğne ördükten sonra bir 11 zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tığın üstüne ipimi alıyorum. 2 trabzan atlayıp üçüncünün üstüne gelip ikili trabzanımı örüyorum. Ve yine kol altına kadar bu rengi de tamamlayıp bir üst sırada yeni renge geçeceğim. Bunu da tamamladıktan sonra kahverengine geçiyorum ve buradan hemen başlıyorum. Aslında bundan sonra devam etme şeklimiz hep aynı. Yine ortada modeli kurduğumuz yere yaklaştığımda oraya kadar yaklaşana kadar ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bu şekilde alttaki her bir trabzanın üstüne batarak daha sonra buraya gelip yaklaştığımda 2 trabzan öncesinde duracağım ve yeniden modeli kuracağım. Kahverengiye de geldiğimde aşağıda 2 trabzan kala bıraktığım 17 tane zinciri de burada çektim. Sayım gitgide artıyor ve 2 trabzan atlıyorum. Buraya gelip ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra yine koltuk altına kadar devam ederken dönüşte buraya 2 trabzan kala yine gelip üst kısmını örelim birlikte. 2 öncesine kadar bu sırada da ördüm. Şimdi sayım 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 deyip bu ortaya yine batıyorum. Yeniden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum ve burada 2 taneyi atlayıp üçüncüye ikili trabzanımı ördükten sonra kol altına kadar devam. Yine aynı şekilde şimdi öreceğim. Buraya geldiğimde yine 2 öncesinde buluşalım. Yani hep modeli kurduğum yerde. Buraları çünkü hep aynı. Mantığı anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Buradaki sayıları vermek adına geleceğim. 21 tane de bakın buraya geldim. Yeni rengi ördüm. 2 trabzan önce bitirdim. 21 zincirimi çektim. 2 trabzan sonra buradaki üçüncüye batıyorum ve ilk trabzanımı örüyorum. Sonra yine 2 trabzan öncesinde buluşalım. Bu şekilde ilerleyelim artık. Sadece şu kısımda görüşerek. Yine bir üst sıraya geçtiğimde 2 trabzan öncesinde bu defa da 17 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Boşluğa batıyorum. Tekrar 17 zincirimi çekip iki tane trabzanı atlıyorum ve sonuna kadar örüyorum. Aynı bu şekilde devam edeceğim. Bir üstte de çıktığımda yeni renkle de 2 trabzan öncesinde buluşalım. Yeni renkte de buraya geldiğimde 25 tane zincir çekiyorum. 25 tane zinciri ama bu defa bakın 2 değil bir öncesinde battım. Bu sıradan itibaren 2 değil bir sıra öncesi. Aynı burada da 2 değil bir sıra atlayıp batıyorum. Ve ikili trabzanlarımı o şekilde örmeye başlıyorum.
sıranın sonuna kadar da böyle örüp bu defa artık bir trabzan kala geleceğim. Diğer ikinci sıranın modelini kuruyor olacağım. İkinci sırasına geldiğimde nar çiçeğini yine bir trabzan önce geldim buraya. Burada 21 tane zincirimi çektim. Ve yine aynı şekilde 21 tane zincirimi çekeceğim. 3, 5, 6, 7, 8 ve tığın üstüne ipimi alıp buradan bir tane trabzan atlayıp ikincisinin tepesine batacağım ve ikili trabzanlarımı yine örmeye devam edeceğim. Sonrasında diğer renge geçip yine modeli kuracağım yere geldiğimde bir trabzan öncesinde modeli diğer zinciri çekmeye başlayacağım. Evet efendim, kahverengi de 29 tane zincirimi çekip yine bir taneyi atlıyorum. Aslında burada yapılan işlemler hep aynı ama buraya gelip size sayı vermek istediğim için, yani nasıl bir artış yapıyorum onu göstermek için buraları birlikte örüyorum. Sizler kendi ipinize ve elinize göre de buradaki duruşunu, mesela ben şu üstteki gergin durmasın, dökük dursun istedim, alttaki gergin dursun istedim, ona göre yaptım. Siz buradaki ayarları elinize göre de yapabilirsiniz. Şimdi bir sonraki sıra için de örmeye devam edeceğim. Burada unutmuyoruz, birer tane atlıyorum. 23 tane zinciri de burada gelip çektim ve hemen bu ortaya batıyorum. Ve tekrardan 23 zinciri çekip buraya geleceğim ve örmeye aynı mantıkla devam edeceğim. Batacağım nokta bir tane atlayıp bunun üstü olacak. Buraya geldiğimde de 31 tane zincirimi çektim ve hemen bu trabzanı atlıyorum ve yine aynı mantıkla örmeye devam ediyorum. Şimdi dönüşte de kaç zincirle bu sırayı tamamladığımızı söyleyeceğim. İkili trabzanları örmeye devam ediyoruz. ...23 tane de burada zincir çektim. Hemen geldim. Buraya da battım. Tekrardan 23 tane zincirimi çekmeye başlayacağım. Ve buraya gelip batacağım. Daha sonra diğer bir üst sıraya geçelim. Artık bu modeli kurduğum son sıradayım. Burada da en son olarak 3 sıra önde tamamladım. 3 trabzan önde tamamladım. Yani oradan başladım. Şimdi 37 tane de zincir çektim. Artık son sırada ve bu defa burada da 3 tane trabzanı atlıyorum. Bakın 1 2 3'ü atlıyorum. Bunun üstüne batıyorum ve sonuna kadar ikili trabzan örüp dönüşte de modelle ilgili son işlemi yapacağım. Burada en üste geldiğimde de yine 3 tane trabzanı öncesinde bırakıyorum ve 27 tane zincir çekeceğim. 27 zincir çekip buraya batacağım. Daha sonrasında tekrar 27 tane zincirimi çekeceğim. 3 tane atlayıp buradan devam edeceğim ve böylelikle işlemi tamamlamış olacağım. Artık şu ortadaki zincirli kısmı tamamladım. Zincirli kısımları örmeyeceğim. Ne yapacağım? Şuradan başlayacağım. Buraya kadar bir omuz kısmını oluşturacak şekilde 2 sıra kahverengi, 2 sırada beji örüp burayı bırakacağım. Daha sonra burada da aynı şekilde 2 sıra kahve, 2 sıra beji ayrıyetten öreceğim. Yani çok basit, bakın gösterdiğim gibi modelde ilmeğimi çıkarttım. Hemen buradan başlıyorum. Modelin alt kısmında genelinde yaptığımız işlemi tekrarlıyorum. 2 sıra halinde bir tarafı yapayım, geleyim, siz çok daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra da zaten öne geçeceğiz.
Şöylecene üstüne 2 sıra ördüm. 2 sıra örmek benim için kol açıklığına gayet yeterli geldi. 2 sırada bu tarafa örüp ön tarafa örmeye başlayacağım. Yani buradan başlayacağım. Sonra geri döneceğim. Arkasını da öreceğim. Burayı da o şekilde tamamlayacağım. Bu arada ölçü de vermem gerekirse şöyle söyleyeyim. Benim kol açıklığım şu anda 18 santim ki benim için gayet ideal. Arkasını bu şekilde tamamladık. Şimdi önü de çeviriyorum. Önümde yapacağım ilk işlem hemen 2 sıra herhangi bir ayrım yapmadan, yani şurada ayırdığım noktaların da üstünden geçerek bunu, ama mesela atıyorum bu turuncunun olduğu yeri örüyorsam eğer hemen bunu hop onun üstüne ördüğüm trabzana taşıyacağım ki 2 sıra üste taşıyacağım. 2 sıra sıradaki rengimle örmeye başlıyorum. Üstüne 2 sıra bejle örerken bunları da yukarıya taşıdım. Şimdi burada ve burada artık şu kısmı, bakın önün şu kısmını ve bu kısmını ayrı örmeye başlayacağım. Ama ayrı örerken de aynı zamanda minik bir eksiltme de yapacağım. Çok az bir eksiltme yapacağım. Nasıl yapacağımızı da birlikte örerken göreceğiz. Elimin geliş yönüne göre öreceğim için bunu buradan başlarken buraya geldiğimde ilk kesmemi yapacağım. Burada yine elimin geliş yönünde devam ettiğim için de burada başlarken kesme yapıp bu şekilde devam edeceğim. Hemen sıradaki rengimi aldım ve ilk trabzanla başlıyor olacağım. İlmeğimi çıkartıp şuraya kadar geleyim. İlk sırada burada hemen kesmeyi yapacağım. Bunun için de sondaki iki, yani ilmek belirleyicimden önceki sondaki 2 trabzanı beraber örüyorum. Bir çıktım, tığımda tuttum. Diğer trabzanı da bir kere çıkıp 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve burada bir zincir çekip yükselip şöyle yine yalancı trabzanımı öreceğim. Burada size de göstereyim bir detaylı. Şöyle yükseldim. Bana doğru döndürüyorum. İlmeği tığın üstüne alırken ipi de tığımın üstüne alıp dibine batıyorum. Dibinden bir tane trabzan olarak çıkmıyorum, daha doğrusu böyle tutuyorum 2 ilmeği. Çünkü burada da sondaki 2 ilmeği birlikte öreceğim. Yani bunu da alacağım. Bununla beraber örüp tek trabzana düşüreceğim. Sonrasında sonuna kadar öreceğim. Bu renkli işim bitecek. Diğer tarafta nasıl başlayıp nasıl yani şurada yapmış olduğum şu eksiltmeleri o tarafta nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bir tarafın 2 sırasını 2 renkle bu şekilde ördüm. Buradan eksilterek keserek. Şimdi sıra burada. Burada da hemen bu ilmek belirleyiciyi taktığım noktanın yanından başlayacağım örmeye. Ama tabii ki ilk örerken de eksiltmeye de başlıyor olacağım. Çünkü biliyorsunuz ilk 2 sırada kesme yaptım. Buradaki amacım buradaki trabzan sayımı arkadaki şu kısımdan, bakın buradaki öndeki şu kısmın trabzan sayısının arkadakiyle eşitlenmesi gerekiyor ki ben oraya geldiğimde ön arkayı birleştirirken sıkıntı yaşamayayım. Onun için de eşit sayıya gelene kadar kesmeye devam edeceğim. Benim buradaki trabzan sayım, yani şu yukarıdaki trabzan sayı 38. Burayı da sayarak ilerliyorum kestikçe. İlmeğimi çıkardım. Bu noktaya battım. Ve ilk ikili trabzanımın birinci çıkışını yaptım ve tığımda tuttum. Çünkü şimdi ikinciyi de yaparken ilk kesmeyi tamamlamış olacağım. Buraya geldim. Çıktım. Bir ve şunu da öne alıyorum diğer taraftan. İlk ikisini birlikte örerek şimdi normal ikili trabzanlarla sonuna kadar devam ediyorum. Dönüşte
yeniden bitirirken bir kesme yapıp bir üst sıraya yeni renkle de başlayacağım. Burada da dönüşe geldim. Şimdi bu trabzanın tepesine de bir tane ikili trabzan örüyorum. Sonra altta kesmiş olduğum şu ilk ikili buradaki trabzanı da birlikte öreceğim. Bir kere çıktım, tığımda tuttum. Diğerini de bir kere çıkıp 3 ilmeği birlikte örerek burada da kesme işlemimi yapmış oldum. Şimdi diğer renkle aynı işlemi yapmakta sıra. Şöyle döndüreyim hemen. Bakın. Şöyle karşılıklı devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bu kahverengi sıradaki rengim olduğu için onu alıyorum. Her sırasında buraya geldiğimde birer tane kesmemi yapacağım. Kahverengi de sıranın sonuna yaklaşırken bakın şimdi bu benim 2 tane kesmiş olduğum oluyor. Son bir tane birlikte ördüm. Yani bu ikisi. Şimdi buna batacağım. Bir tane çıkacağım. Hemen onun da o ikisini bir kestiğimin de tepesine batıp bir tane çıktıktan sonra 3 ilmeği birlikte örüp tekrardan yükseliyorum. Yani yalancı trabzanımla. Şöyle döndürdüm, tığ aldım, ipi aldım, dibine batıp şu şekilde yükseldikten sonra arkadan örmeye başlıyorum. Bakın bu ikisini bir kesmiş oldum. Yukarıda tek trabzana düştü. Yukarıda tek trabzana düştü. Yalnız burada da keseceğiz. Hemen bir saniye. Onu tam örmeyeceğim. Yani bir daha şurayı yapalım. Döndürdüm. Dibine batacağım şimdi. Bakın. Şurada tutuyorum. Tığımda 2 ilmeğimi. Öyle döndürüyorum. Çünkü hemen bu yanındaki trabzana da batacağım. Ve bu ikisini bir öreceğim. Öyle devam edeceğim. Her sırada yaka kısmında kesme yaptığım için bu şekilde devam ediyorum. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle eksilerek gidiyoruz. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Yani ben bunu işte bu kesme işlemini bir süre hoşuma giden sıraya kadar bir de arkadaki parçanın trabzan sayısıyla eşitlenene kadar bu şekilde kesmeye devam edeceğim. Anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Yani yakanın olduğu yerden 2'şer trabzan keserek bunu siz üstünüze giyerek hoşunuza gittiği gibi de yapabilirsiniz. Daha açık, daha kapalı. Yani şurayı açmanız, kapamanız da sizin elinizde. Bunu da belirtmek isterim. Öyleyse kesme işlemini bitirdiğim sıraya kadar aynen devam edeyim ben. Bluzumu 38 trabzana düşene kadar eksilttim. Tam olarak şuradan itibaren yani 2, 4, 6, 8, 10, 12. sırada eksiltmeyi bıraktım. 5 ipim yetmeyecek gibi geldi ama aslında yetecekmiş. Burada onu bir sıra attırıp son sırada kahverengideki sayıyı 3'e çıkarttım. Yani sayıyı yine 16'ya tamamladım. Burada bir eksilttim, burada bir çoğalttım. Daha sonra 12. sıraya kadar eksiltip 12. sıradan sonra dümdüz yukarıya doğru aynı şekilde örmeye devam ettim gördüğünüz gibi. Şimdi artık bir sıra daha örerken üst tarafla birleşmeye başlayacağız. Bunun için de nar çiçeği rengimi alıyorum. Ya da bununla birleşelim. Sanki daha güzel olacak. Evet. Beji alıyorum. Yeteceğini de umut ediyorum. Ve şöyle dolayıp ilmeğimi de çıkarttıktan sonra buradan batıyorum ve ilk trabzanın üstüne trabzanımı örüp tığdan çıkacağım ve burada hemen ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi içinden geçireceğim. Daha sonra tekrardan
ikinci trabzana batıp çıkıyorum. Biraz daha yaklaşalım. Burada da ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden geçiriyorum. Çıktım. Üçüncünün tepesine batıyorum. Tekrar tığdan çıktım. İkili trabzanımı örüp burada da tam karşısına denk gelen trabzana batarak bu şekilde birleşmeyi tamamlayacağım arka tarafla. Önemli olan, dediğim gibi, şuradaki trabzan sayımızı arkadaki trabzan sayısı ile eşitlemek. Buradaki bu birleşmeyi de buradan başlayıp da karşıyla da birleşeceğim ve bluzumuzu tamamlamış olacağız. Evet, sonunda yine finale geldim. Bluzu bitirdim. Salaş, böyle döküm döküm duran bir bluz olsun istedim. Hatta onun için böyle daha böyle salaş durması açısından etrafına bir sık iğne ile bile geçmek istemiyorum. Çünkü bir disipline etmek istemedim etrafını ve kollarını. Üstüme giydiğimde bu duruşu, hani belki önümüzdeki yaz dedim bir bikini üstüne giyerim. Salaş görüntüsü daha çok hoşuma gider diye düşündüm. 38 bedenden 42 bedene kadar uyumlu olacak. Çünkü eni 55 santim oldu. Boyu da 50 santim oldu. Bunu da belirteyim, benim verdiğim ölçülerde. Açmış olduğum bu her bir renkten 2 tane açtım. İkincilerden artan şu kadar oldu. İkişer tane yeterli oluyor yani. Şimdi renk kodlarını başta vermemişim ama vermek istiyorum size. Nar çiçeğinin renk kodu C938. Yani color aslında. Beji 905. Kahverengisi ise 926. Renk kodları hoşunuza gitti. Belki aynısını kullanmak istersiniz diye bırakmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendinizse sizlerden her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica edeceğim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Esirgemezseniz mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.